Herkese selamlar. Amerika'da başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başkanlık yarışı şu anki başkan Donald Trump ve Joe Biden arasında gidip geliyor. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın olan dostluğu ve Türkiye'ye olan yakınlığı sebebiyle Trump'ın kazanmasını umut ediyorduk. Ancak azılı bir İslam düşmanı, azılı bir Türkiye düşmanı olan Biden bu yarışı kazanacak gibi gözüküyor. Ancak her iki aday da seçimden kendisinin galip geleceğini söyledi. Seçimin sonucunu kritik eyaletlerden hangi adayların çıkacağına bağlı. Amerika'da 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan oylar sisteme işlendikçe ibre Demokrat aday Joe Biden'a döndü. CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın oy sayımının sürdüğü Arizona ve Nevada için de mahkemeye gideceğini yazmıştı. Son tabloya göre Demokrat Joe Biden'ın başkan olma ihtimali daha yüksek görülüyor. Eğer Michigan'da tablo değişmezse 6 delegenin bulunduğu Nevada'yı kazanması halinde Biden'ın başkanlığa uzanan yolu açılacak. Tabii tüm bunlar olurken farklı ihtimaller de masaya yatırılıyor. Örneğin Beyaz Saray'ın önüne şimdiden barikatların konulması, pek çok iş yerinin duvarlarına önlemler alarak barikatlar ile kapatması, seçimin aslında çatışma içinde geçeceğinin sinyalini vermişti. Dahası ABD sokaklarında askeri araçlar çoktan dolaşmaya başladı bile. Amerikalı tarihçi Noam Chomsky, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde yenilgiyi reddederse, koltuğu bırakmazsa ordunun sessiz kalmayacağını iddia ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı insanlığa karşı Stalin ve Hitler'den daha tehlikeli gördüğünü savunan Chomsky, ordunun buna sessiz kalmayacağını iddia ediyor. Aslında Amerika'da bu gibi durumların olacağı aylar öncesinden belliydi. Kaos içinde geçecek olan bir seçim yarışının sinyalleri birkaç ay önceden çalmaya başlamıştı. Chomsky'ye göre Trump kaybederse 82. Hava İndirme Bölüğü Beyaz Saray'a operasyon yaparak Trump'ı zorla başkanlık koltuğundan uzaklaştırabilir. Zira azımsanmayacak derecede Trump taraftarı olduğu da biliniyor. Tabi burada ilginç başka noktalar da var. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, kongre üyelerine yaptığı bildirimde 3 Kasım'daki başkanlık seçim sürecinde ya da seçim sonuçlarına ilişkin muhtemel bir anlaşmazlık durumunda Amerikan ordusunun herhangi bir rolünün olmayacağını açık açık duyurmuştu. Diğer taraftansa Birleşmiş Milletler'e hem Dünya Sağlık Örgütü'ne hem Merkez Bankası'na kafa tutan Trump'ın arkasında Rockefeller ailesinin olduğunu bilmeyen yok. Yani desteği onlardan. Şu an Genelkurmay Başkanı olan Mark Milley ise hem Rockefeller ailesine sadık bir isim hem Trump ile yakın dost ve arkadaş. Mark Milley 2014 yılında Teksas'ta Fort Hood'da 3. Kolordu Komutanlığı'nın başındaydı ve ABD Başkanı Trump ile tanışıklıkları o zamana kadar dayanıyor. Yani eski dostlar. Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Princeton Üniversitesi'nden mezun. Bu üniversitenin diğer ismi nedir biliyor musunuz? Rockefeller Koleji. 8 Aralık 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Genelkurmay Başkanı olarak aday gösterildi ve haliyle seçildi. Yani şu anki Genelkurmay Başkanı, Trump'a darbe yapabilir denilen orduların başkomutanı aslında Trump tarafından seçildi ve Trump'ın da yakın dostu. O nedenle Trump'a bir darbe girişimi olur mu elbette bilinmez, lakin bunun çok zor ve en son tercih olacağını düşünüyoruz. Zira Trump'ın ipini tutanlar onu son hamleye kadar korumaya devam edecekler. Aslında bu seçim yarışı Biden ve Trump arasında değil, Rockefeller ve Rothschild'ler arasında olan bir seçim yarışı. Aslında bu seçim yarışı Biden ve Trump arasında değil ve bu seçim yarışı küreselcilerle ulusalcılar arasında olan bir seçim yarışı.